Getimu teorisi, gerçeklik kendini düzenleyen ve işleyen bir sistem olabilir mi? Merhaba, Yaşam Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün çevremizdeki her şeye bakış açınızı kökten değiştirebilecek bir kavrama dalıyoruz. Gerçekliğin kendini düzenleyen ve işleyen bir sistem olabileceği fikri. Düşünün bir kere. Evren sadece rastgele olayların bir toplamı değil de kendi kendini yazan, yaşayan bir dil olsaydı. Kulağa çılgınca geliyor, değil mi? Ancak benimle kalın, çünkü bu konuyu adım adım inceleyeceğiz. Eğer hayatın göründüğünden daha fazlası olduğunu hiç merak ettiyseniz, doğru yerdesiniz. Ya her şey, düşüncelerinizden gökyüzündeki yıldızlara kadar büyük, kendini sürekli geliştiren bir hikayenin parçasıysa. Bu videonun sonunda gerçekliğin kendi varlığını sürekli şekillendiren bilinçli bir güç olabileceği fikrini daha iyi anlayacaksınız. Hadi başlayalım. STMU, evrenin bilişsel teorik modeli. Anlamak. Bugün ele alacağımız teori STMU, yani evrenin bilişsel teorik modeli olarak bilinir. Bu model, bilim insanı ve filozof Christopher Langan tarafından ortaya atılmıştır. STMU'nun temelinde oldukça cesur bir fikir yatıyor. Evrenin kendine yeterli ve kendine referans veren bir sistem olduğu iddiası. Kendine yeterlidir çünkü var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Kendine referans verir çünkü kendi yapısına dayanarak gözlemler yapabilir, işlem yapabilir ve evrimleşebilir. Bir yazarın olmadığı bir kitap düşünün. Hikayeyi yazan dış bir varlık yerine kitap kendini yazıyor. Karakterlerini, olaylarını ve hatta hikayeyi yöneten kuralları kendisi oluşturuyor. GTMU, gerçekliği tam da bu şekilde görür. Sürekli kendini yaratan bir dil. Peki, bu bizim ve deneyimlerimiz açısından ne anlama geliyor? Kendini düzenleyen, self-configuring ne demektir? Şimdi, kendini düzenleyen fikrini daha basit bir şekilde açıklayalım. Bunu anlamak için basit bir benzetme kullanalım. Minecraft gibi bir oyun düşünün. Bu oyunda kendi dünyanızı yaratabilirsiniz. Kuralları, yapıları ve ortamı siz tasarlarsınız. Şimdi, oyunun kendisinin dışarıdan bir oyuncuya ihtiyaç duymadan dünyayı inşa ettiğini ve yeniden tasarladığını hayal edin. Kendi kurallarını, kendi ortamını ve kendi ilerlemesini oluşturuyor. Aynı şekilde kendini düzenleme, evrenin kendi yapısını hiçbir dış güç veya yaratıcı olmadan tanımlayabilmesi anlamına gelir. Evreni iten ya da ona yön veren bir güç yoktur. Kurallarını, sistemlerini ve olasılıklarını kendisi yaratır. Atomlardan galaksilere kadar her şey bu içsel öz organizasyon sürecinden doğar. Bu fikrin güzelliği, gerçekliğin sabit olmamasıdır. Gerçeklik sadece olan bir şey değil. Aksine sürekli olan bir şeydir. Kendi içinde sürekli evrimleşir ve kendisiyle uyum içinde bunu yapar. Kendini organize eden, kendini düzenleyen ve sürekli evrimleşen bir güçtür. Gördüğünüz her şey, en küçük parçacıktan en büyük galaksiye kadar bu öz tanım sürecinin bir parçasıdır. Kendini işleyen, self-processing ne demektir? Şimdi de kendini işleyen kavramını ele alalım. Bunun için bir bilgisayar programı benzetmesine dalalım. Bir bilgisayar programının kendi başına çalıştığını düşünün. Birinin bir düğmeye basmasına ya da programı yönlendirmesine gerek yoktur. Program kendi kendine bilgi işler, kararlar alır ve kendini otomatik olarak günceller. Evren bağlamında kendini işleme, gerçekliğin kendi mantığıyla çalışan ve sürekli evrimleşen bir program gibi olduğu anlamına gelir. Tıpkı bir bilgisayarın veri işlemesi gibi, gerçeklik de kendini işlemektedir. Her saniye, her an, gerçeklik kendi durumu hakkında bilgi alır, bunu işler ve buna göre uyum sağlar. Örneğin, bir bitkinin nasıl büyüdüğünü düşünelim. Bitkinin nasıl büyüyeceğini birinin söylemesine gerek yoktur. Kendi içsel programlaması, güneş ışığı, toprak ve suyla nasıl etkileşime geçeceğini belirler. Benzer şekilde gerçeklikte bilgi işler ve farkında bile olmadığımız şekillerde adapte olur.
Ancak sistem her zaman her şeyin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için kendini ayarlamaktadır. Özünde evren hem program hem de işlemcidir. Evren, varlığını yöneten kodları hem yaratan hem de işleyen bir sistemdir. Doğanın her yasası, anladığımız her ilke, bu sürekli kendini işleyen döngünün bir parçasıdır. Evreni yaşayan bir dil olarak görmek, şimdi gerçeklik kavramını kendini düzenleyen ve kendini işleyen bir dil. SSSPL olarak ele alalım. Özel bir kitap hayal edin. Bu kitap yalnızca bir hikaye anlatmakla kalmaz, aynı zamanda kendi hikayesini gerçek zamanlı olarak yazabilir. Yapısını değiştirir, olay örgüsünü günceller ve her çevrilen sayfada evrim geçirir. GTMU çerçevesinde gerçeklik tam olarak böyle işler. Bir SCSPL olarak gerçeklik, kendini tarif edebilen ve aynı zamanda evrimleşebilen bir dil gibi çalışır. Bir dil yalnızca bir şeyleri tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda çevremizdeki dünyayı nasıl anladığımızı da şekillendirir. Benzer şekilde, gerçeklik de sabit bir şekilde var olmaz, o yaşayan bir dil gibidir. Kendi geleceğini tanımlayıp tarif ederken adapte olur ve evrimleşir. Nasıl ki yeni fikirleri daha iyi ifade etmek için dili geliştiriyoruz, evren de varoluş dilini geliştirir. Sürekli kendini yeniden yazar ve zamanla daha da iyi hale gelir. Sanki evrenin sonsuz bir kelime hazinesi varmış gibi her an kendini günceller ve genişletir. Böylece daha fazla karmaşıklığa ve derin anlamlara izin verir. Neden önemli? Bu bizim için ne ifade ediyor? Bu kavramın temelini anladığımıza göre biraz geniş açıdan bakalım. Evrenin kendini düzenleyen ve işleyen bir sistem olduğu fikri neden önemlidir? Bizim için ne anlama gelir? İlk olarak her şeyin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu düşünün. Eğer evren kendini düzenliyorsa, o zaman tüm varlıklar bu sürekli yaratım sürecinin bir parçasıdır. Her eylem, her düşünce ve her deneyim rastgele bir olaydan ibaret değildir. Daha büyük bir hikayenin parçasıdır. Seçimleriniz, düşünceleriniz ve deneyimleriniz, gerçekliğin sürekli evrimi üzerinde bir rol oynar. Eğer gerçeklik sürekli kendini işliyorsa, o zaman hayatlarımız bu büyük süreçle iç içedir. Biz sadece pasif gözlemciler değiliz. Evrenin sürekli yaratımına katkıda bulunan, onu şekillendiren ve tanımlayan katılımcılarız. Her düşündüğünüzde, her hareket ettiğinizde evrenin evrimine katkıda bulunuyorsunuz. Sonsuz geri bildirim döngüsü. Burada işin kozmik boyutu devreye giriyor, geri bildirim döngüsü. Gerçekliği kendi kendini yansıtan bir ayna olarak hayal edin. Geri bildirim döngüsü, evrenin sürekli kendini gözlemlediği ve bu gözlemlere dayanarak evrimleştiği anlamına gelir. Bu, kendi farkındalığına sahip bir sistem gibidir. Bilgiyi alır, işler ve bunu geleceğini değiştirmek için kullanır. Bu tek seferlik bir olay değildir. Sonsuz bir süreçtir. Her an evren bilgi, işler ve beklenmedik yeni yollarla evrim geçirir. Bu, kendi içine sürekli beslenen sonsuz bir farkındalık döngüsü gibidir. Sonsuza kadar devam eden bir spiral. Bu, gerçekliğin sabit, değişmeyen bir şey olmadığı anlamına gelir. O, dinamik, yaşayan bir süreçtir. Sürekli değişir, ayarlanır ve yaratılır. Ve biz bu gerçekliğin bir parçası olduğumuz için bu sonsuz geri bildirim döngüsünün de bir parçasıyız. Her düşündüğünüzde, her karar verdiğinizde bu kozmik sürece yeni bir katman ekliyorsunuz. Son düşünceler ve yansıma peki, bu bizi nereye götürüyor? Eğer evren kendini düzenleyen ve işleyen bir dilse, o zaman sonsuz olasılıklarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Evrenin hikayesi sabit değildir. Her an içindeki her şey tarafından yazılmaktadır. Biz sadece bu hikayenin tanıkları değiliz. Aynı zamanda ortak yazarlarız. Bu kavramı anlamaya başladığımızda kendimizi çok daha büyük bir sürecin katılımcıları olarak görmeye başlarız. Yaratım, evrim ve farkındalığın kozmik dansı. Her düşünce, eylem ve seçim varoluş dilinin bir parçasıdır. Evrenin sürekli evrimleşmesine ve şekillenmesine katkıda bulunur. Bu yüzden bir dahaki sefere çevrenizdeki dünyaya baktığınızda
onun hayatınızın sadece pasif bir arka planı olmadığını hatırlayın. O, sürekli evrimleşen, yaşayan bir süreçtir ve siz bu evrimin önemli bir parçasısınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu video gerçeklik hakkında yeni olasılıkların kapısını araladıysa, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yaşam Atölyesi'nde spiritüel, mistik ve bilinmeyenin keşfine çıktığımız bu inanılmaz yolculuğa katılın.